BattleBit'in Early Access olarak yayınlanmasının ardından tam olarak 6 ay geçti. İlk günlerinden itibaren de bu dönemi sizlerle beraber yakından takip ediyoruz. Bu 6 aylık dönemde update'lerle çokça değişiklik yapıldı. Ancak kimilerine göre bu değişiklikler aslında yeterli değilken, kimilerine göre de gece ve gündüz kadar oyunu değiştirdi. Bu videomuzda oyunun ilk dönemiyle bu içinde bulunduğumuz günleri kıyaslayacağız ve 6 aylık değişimi konuşacağız. Hadi uzatmadan başlayalım. Level almak oyunun ilk günlerine göre çok kolaylaştı. Eskiden bayağı grind vardı oyunda level kasmak için ama şu an başına oturunca bir 2 değil de 3,5 saatlik sürede 5 level falan alabiliyorum. 3,5-4 saatte 5 level alabilirken hem level'lar arası gap'in azalması hem de oyun sonu Win XP bonusları hem de haftalık challenge'ların eklenmesiyle şu an ortalama aynı sürede 20 level belki daha fazlası alınabiliyor. Aim Punch çok azaldı. Oyunun ilk günlerinde mermi yediğinizde cross'unuz hemen bozuluyordu. Ancak şu an neredeyse Aim Punch yok denecek kadar az. Q, E, Leaning spamı nerflendi. Devamlı Q'ye basarak ilerleyenler vardı oyunun başında. Daha nerflenmemişken hatırlarsanız. Şu anda 3. 4. basınçta artık yatmamaya başlıyor. Hala bir anlamı var kullanmanın ama abuse edilemiyor en başından beri olması gerektiği gibi. Sesler üzerine çalışmalar yapıldı. Yine yapıldı. Yine yapıldı ve yine yapıldı. Sonunda oyun buradan. Oyun biraz daha ham. Erken erişim şu an. Ya sesler tam şey değil ya da istenen de olabilir bilmiyorum. Ben sesleri daha çok şey yapamadım. Oturtamadım. Yeri anlamak zor oluyor. Buraya geldi. Şuradan bir ses. Ne yapıyorsun? Yok tamam. Düşman bu. Nereye gitti o? Hala daha üzerine çalışılması gerekiyor ama oyunun ilk günlerine göre çok daha iyi. Aynı şekilde Hit Register üzerine de çalışmalar yapıldı. Yine daha iyi eskisine göre ama bu konunun da gelişmesi gerekiyor. Medic dışındaki klasların da oynanabilitesini arttırmak için bandaj yapmaya, can verme eklendi. Oyundaki Medic dominansı zamanla kırıldı bu sayede. Diğer klaslarda artık bandaj yaparak kendilerine can yenileme yapabiliyorlar. Oyun modları eklendi. Capture the Flag ve Invasion. Capture the Flag çok keyifli bir oyun modu, yakalarsanız girin. Invasion biraz yorucu geldi bana ama sizler keyif alabilirsiniz. Üçlü bölgeler var. Bir savunan biri saldıran taraf. Savunan taraf bölge kaybettikçe geriye çekiliyor. Battlefield 1'deki Operation modu gibi. Yeni silahlar eklendi. F2000, G3, RPK-16. 3 silahın da oyunda kendilerine göre yerleri var. F2000 hızlı ama hasarı düşük. G3 güçlü ama yavaş. RPK-16 support için hem güçlü hem kontrolü iyi. Bu arada silah tanımlamaları da değişti. AK-15 Scar, G3 Battle Rifle oldu. Tüm sınıflar Battle Rifle'lara ulaşabiliyor. Sniper'la bile Scar oynayabiliyorsunuz. Medic'te artık MP7 kullanılmıyor ve bunun gibi bir sürü silah değişiklikleri de var. Çokça silah buff'ı ve nerf'ü var sayfalarca. Yeri geldi ince ayar yaptılar, yeri geldi silahı baştan tasarladılar. Ancak bunların sayesinde şu an oyunun ilk günlerindeki gibi şu silah OP, bu silah abartı gibi durumlar yok. Yine bu konuya katkı sağlayan şeylerden biri de SMG ve PDW silahlarının hasar mesafesinin düşmesi oldu. Eskiden Assault Rifle gibi her mesafede neredeyse kullanıldıkları için herkes SMG oynuyordu. Bu durumda düzeldi. Kamuflaj sistemi çok değişti. Girip kendiniz görmeniz lazım. Eklentileri ayrı, silahı ayrı artık renklendirebiliyorsunuz. Çok yaratıcı ve güzel desenler çıkıyor üzerine uğraşınca. O eskisi gibi olsa da olur, olmasa da olur halinden çıkmış durumda. Kodiak, Zelfi Bey, Outskirts gibi yeni mapler eklenirken Basra, District, Pakistan gibi mapler reworklendi. Bu sayede devamlı aynı yeri oynuyormuşsunuz hissiyatını azaltıyorlar. Buna katkı sağlayan bir diğer değişiklik de oyun sonu harita seçimini limitlediler. Oyunun ilk günlerini hatırlarsınız, devamlı 6 öneri harita çıkardı ve hep Pakistan oynanırdı, artık böyle değil. Bunların dışında da yerleştirilebilen mayın ve claymore sayısı azaltıldı, C4 yapışkanlığı azaltıldı, bu sayede istediğiniz yere daha kolay atabiliyorsunuz, tabanca çekiş hızı artırıldı, spotlama geliştirildi ve bunun gibi bir sürü oyunu artıya taşıyacak değişiklik de yapıldı. Oyunda halen gelişmesi gereken adımlar olmakla beraber 6 ayda erken erişim bir oyun için alınan mesafe iyi. İleriki dönemler için Mission modu gibi planları da var ve ayrıca challenge'lar eklenecek oyuna. Benim ise beklediğim 3 şey var. Birincisi minimap ama hiçbir zaman gelmeyebilir. İkincisi silah değiştirerek reload iptal etme. Üçüncüsü de bir basamak yüksekliğinde olmasına rağmen yürürken takınılan bina yıkıntıları ve bunun gibi şeylerin düzeltilmesi. Umarım bu konularda da haberler duyarız bu yıl.
Peki sizin için oyunun gidişatını değiştiren en büyük değişiklikler nelerdi ve yeni yılda siz oyunda neyin değişmesini bekliyorsunuz? Yorumlarda sizler de kendi fikirlerinizi paylaşın, konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.